Tarihi Yolculuklar kanalına hoş geldiniz. Bölüm 4, Ölüm ve Bilgelik arasında Milattan önce. 1265 Krallar Vadisi. Kahra soğuk taş hücrede gözlerini açtığında vücudu yılanların hafif ısırıklarından dolayı uyuşmuştu. Kalbi hızla atıyor, nefesi kesiliyordu. Ama cesaretini topladı. Yılanlarla dolu torbayı dikkatle yere bıraktı. Ağır ağır kalktı. Adam hala oradaydı. Yavaşça eğildi ve yüzünü gösterdi. Kıvırcık siyah saçları, keskin gözleri vardı. "Ben Senmut," dedi. "Kayıp şehir Zemenu'ya ulaşmak isteyenler benimle ortak olmalı." Kahra şüpheyle baktı. "Neden yardım edesin ki?" Senmut gülümsedi. "Çünkü sen benim geçmişim ve geleceğimsin." Yeni ortaklık, birlikte mezarın karanlık koridorlarından geçtiler. Senmut, tapınak hiyerogliflerinin ardındaki sırları, gizli geçitleri biliyordu. Kahra'nın içindeki ateşi hissediyordu. Ama her adımda takip eden gölgeler vardı. Firavun'un muhafızları, bilgiye susamış adamlardı. Kahra ve Senmut, ölümün soğuk nefesini enselerinde hissederek ilerlediler. Sirrin kapısı. Koridorun sonunda devasa bir kapı belirdi. Üzerinde bilgelik tanrısı Tot'un sembolleri vardı. "Burası bilginin ve güçlerin sınandığı yerdir," dedi Senmut. Kahra derin bir nefes aldı. Kapının üzerindeki sembollere dokundu. Hemen ardında eski Zemenu'nun haritası ortaya çıktı. Ama bu zafer sadece bir başlangıçtı. Bölüm 5. Kayıp şehrin kapıları. Milattan önce 1265. Doğu çölünün derinlikleri. Senmut'un çözümlediği harita, Nil'in doğusunda, çölün ortasında işaretlenmemiş bir noktayı gösteriyordu. Orası ne papirüslerde yazıyordu, ne rahiplerin dualarında geçiyordu. Hiçbir kervan yolu oraya gitmiyordu. Çünkü Zemenu görünmek istemiyordu. Kahra ve Senmut 3 gün boyunca kavurucu kumların arasında yürüdüler. Su azaldı, ayakları çatladı, dudakları kurudu. Ama her gece gökyüzünde bir yıldız parlıyordu. Haritanın üstünde çizili olan Sekhem yıldızı. O yıldız onlara rehberlik ediyordu. 4. günün sabahında kumun altından bir taş yükseldi. Üzerinde tek kelime, unutulan bilgelik, Zemenu'ya izeke adım. Kahra taşı çevirdiğinde kumlar sarsıldı. Altlarında bir geçit açıldı. Merdivenler yüzyıllardır kapalı bir şehre iniyordu. Fenerlerini yakarak adım adım girdiler. İçeride sessizlik hüküm sürüyordu. Ama duvarlar konuşuyordu. Hiyeroglifler değil, bilinmeyen bir yazı sistemiyle yazılmış dizeler vardı. Simgeler spiral şeklinde ilerliyor, taşların içinden yankılanıyor gibiydi. "Bu, tanrıların dili değil," dedi Kahra. Senmut başını salladı. "Bu, insanın önceki hali." Kütüphane derinlere indikçe taş yapılar ortaya çıktı. Ortada dev bir alan sütunlarla çevrili, çatısı çökmüş bir yapı, Zemenu'nun kütüphanesi. İçeri girdiklerinde toz ve zamanın yüküyle çökmüş kitaplar, kemikler ve bozulmuş papirüs kalıntılarıyla karşılaştılar. Ama bir kitap hala yerindeydi. Altınla işlenmiş kapağında şu yazıyordu: "Işık, gölgeyle beraber doğar." Kahra, kitabı açtığında gözleri büyüdü. Sayfalarda zamandan önce gelen bilgilerin izleri vardı. Yıldız haritaları, ölümden sonra yaşam planları, hatta bir tanrının düşüşü. Senmut fısıldadı. "Bu, insanların tanrıları şekillendirdiği çağdan kalma." Birisi bunu izliyor. Kütüphanede geçirdikleri saatlerden sonra dışarı çıkarken bir taş duvar yerinden oynadı. İçeriden çürümüş zırhlar içinde biri yürüdü. Yüzü yoktu, gözleri karanlıktı. Elinde eski bir asa vardı. Kahra'nın kalbi duracak gibi oldu. Senmut fısıldadı, "Zemenu'nun bekçisi." Bekçi konuşmadı. Yalnızca bir duvarı işaret etti. Orada şu yazı vardı: "Bilgiyi alan yükü de taşır." Hazır mısın Kahra? Bölüm 6. Bekçi ile yüzleşme. Milattan önce 1265. Zemenu'nun derinliği. Taş duvarda parlayan yazıyı okuduktan sonra Zemenu'nun bekçisi yavaşça Kahra'ya döndü. Gözleri boştu ama içlerinden bir ses yankılanıyordu. Sanki tanrısal bir yankıydı. Ne kelimeydi, ne de düşünce,
Sadece hakikat. Kahra bir adım attı. Senmut fısıldadı. Dur. Bu sadece bir sınav değil. Bu terazidir. Bekçi konuştu. Ama sesi dışarıdan değil, Kahra'nın zihninden geldi. Bilgiyi istiyorsan kalbini ortaya koyacaksın. Eğer kalbin maatın tüyünden ağırsa, yalanla doluysa, sonsuz karanlık seni yutar. Kalbin tartısı, bekçi Kahra'ya yaklaştı. Sol elinde bir tüy, sağ elinde bir taş vardı. Ortada eski bir terazi taşı belirdi. Kalbini ver, dedi zihinsel yankı. Gerçekten de Kahra'nın göğsü sızladı. İçinden bir şey çekiliyormuş gibi hissetti kalbi. Bir anda kalbi tüyün karşısına kondu. Sessizlik. Kahra bir çocukken çaldığı inciri, gençliğinde kıskandığı bir rahip adayını, geceleri içindeki korkuyu düşündü. Tartının taş tarafı eğildi. Ama sonra mezarlığa gömdüğü turnayı, küçük kardeşine öğrettiği duaları, Senmut'a duyduğu güveni hatırladı. Tüy yeniden yukarı çıktı ve terazinin sesi yankılandı, denge sağlandı. Geçiş. Bekçi başını eğdi. Geçebilirsin. Taş duvarlar sarsıldı. Zemenu'nun en iç katmanı açıldı. Senmut gözleri dolu dolu fısıldadı. Bunu yapan 1000 yılda bir gelir. Artık yalnızca bir arayıcı değil, sen artık bilgelik taşıyıcısısın. Ama içeride onu bekleyen sadece bilgi değildi, kapilerin ötesi. Yeni açılan geçit binlerce aynayla kaplıydı. Her aynada Kahra'nın farklı bir yüzü vardı. Çocukluğu, öfkesi, korkusu, sevdikleri, kayıpları ve bir tanesi henüz yaşanmamış geleceği gösteriyordu. Kahra elini o aynaya uzattı ve orada bir şey gördü. Firavunların sarayında tahtta oturan kendini ama gözleri karanlıktı. Gülümsüyordu. Ama o bir kahra değildi. O bir despottu. Senmut irkildi. O sensin ama seçersen. Beğendiyseniz kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen esirgemeyiniz.